Bir saç örgüsü düşün. Masum, sıradan, çocukluğundan tanıdık. Şimdi aynı örgünün haber bültenlerinde, propaganda görsellerinde ve tartışmaların tam ortasında yer aldığını düşün. Peki nasıl oldu da annelerin kızlarını ördüğü bir gelenek bir anda ideolojilerin ve şiddetin dili haline geldi? Bu video bir saç modeli anlatmıyor. Bu video binlerce yıllık bir kültürel sembolün nasıl koparıldığını, nasıl yeniden tanımlandığını ve nasıl istismar edildiğini anlatıyor. Çünkü bazen en tehlikeli şey silah değil, semboldür. Saç örgüsü bir süs değildir. Hiçbir zamanda sadece estetik bir tercih olmadı. İnsanlık tarihi boyunca saç, insanın kendisiyle ve toplumla kurduğu ilişkinin sessiz bir kaydıydı. Kesildiğinde bir başlangıcı, örüldüğünde bir düzeni, çözüldüğünde ise bir kopuşu anlatırdı. Bu yüzden saç örgüsü modadan çok önce vardı. İdeolojilerden, bayraklardan ve sloganlardan çok daha önce. Bugün hakkında konuştuğumuz şey bir saç modeli değil, binlerce yıllık bir kültürel sembolün nasıl bağlamından koparıldığı ve nasıl istismar edildiğidir. Çünkü kültür ancak anlamı bozulduğunda tehlikeli hale gelir ve saç örgüsü bugün tam da bu noktada duruyor. Antropoloji bize şunu söyler: saç örgüsü dünyanın hiçbir yerinde tek bir halka ait değildir. Bu bir yorum değil, bilimsel bir tespittir. Arkeolojik kazılarda bulunan figürler, kaya resimleri, mezar taşları, minyatürler ve yazılı kaynaklar Asya'dan Avrupa'ya, Afrika'dan Anadolu'ya kadar örgülü saçın evrensel bir kültürel ifade olduğunu açıkça gösterir. Bu, insanlığın ortak dili gibidir. Sözcüksüz ama anlam yüklü. Türk kültüründe ise saç her zaman güçlü bir sembol olmuştur. Orta Asya bozkırlarında yaşayan Türk topluluklarında saç, bireyin toplum içindeki yerini anlatırdı. Kadınlarda saçın örülüş biçimi, bekarlığı, evliliği ya da yas halini gösterirdi. Erkeklerde ise özellikle savaşçı sınıf için saç bir onur ve yemin meselesiydi. Tek örgüyle savaşa giden bir savaşçı geri dönmeyi değil, bedel ödemeyi göze aldığını ilan ederdi. Bu bir süs değil, bir karardı. Bu noktada tarihsel bir örnek özellikle önemlidir. Tomris Hatun. M.Ö. 6. yüzyılda yaşamış, Pers kralı Kiros'u mağlup etmiş bir Türk hükümdarı. Antik kaynaklarda anlatıldığı üzere Tomris Hatun savaşa giderken saçını ördürür ve bu örgüyü bir yemin olarak kabul ederdi. O örgü zafer kazanılmadan çözülmezdi. Burada saç şiddeti kutsayan bir sembol değildir. Sorumluluğun ve bedelin hatırlatıcısıdır. Gücün süsü değil, ağırlığıdır. Türklerin Anadolu'ya gelişiyle birlikte bu kültürel anlam kaybolmadı, dönüştü. Anadolu'da saç örgüsü gelinlik oldu, yas oldu, nazardan korunma ritüeli oldu. Bir annenin kızının saçını örmesi sadece bir bakım değil, bir aktarım haline geldi. Anadolu'da hala söylenen saçı çözülenin düzeni bozulur sözü, bunun ne kadar derin bir hafızaya sahip olduğunu gösterir. Bu ifade, saçın insanın iç dünyasıyla nasıl özdeşleştirildiğini anlatır. Ama kültürler durağan değildir. Asıl tehlike, kültürlerin doğal akışı değil, bilinçli olarak yönlendirilmesidir. Tarih boyunca birçok sembol bu şekilde istismar edilmiştir. Dini işaretler silaha dönüştürülmüş, kıyafetler ideolojik üniforma haline getirilmiş, masum ritüeller propaganda aracına çevrilmiştir. Bugün yaşanan da budur. Bazı terör yapılanmaları şunu çok iyi bilir: silah geçicidir, sembol kalıcıdır. Bu yüzden insanların duygusal bağ kurduğu, çocukluğuna, ailesine, kimliğine dokunan ögeler seçilir. Saç örgüsü de bu yüzden hedef haline gelmiştir. Burada amaç kültürü yaşatmak değildir, kültürü bir kalkan gibi kullanmaktır. Bu bir propaganda tekniğidir ve son derece bilinçlidir. Burada çok net konuşmak gerek. Saç örgüsü bir terör sembolü değildir. Hiçbir zaman olmamıştır. Bir sembolü zorla bir ideolojiye bağlamak, onu o ideolojinin doğal parçası yapmaz. Sadece o ideolojinin kültürü nasıl istismar ettiğini gösterir. Sorun sembolde değil, onu kullanan zihniyettedir. Bu istismar neden tehlikelidir?
Çünkü kültürü kriminalize eder. Bir annenin kızına ördüğü saçla bir propaganda görselini aynı şeymiş gibi göstermeye çalışır. Halkların ortak hafızasını çatışmanın içine çeker. Masumiyetle kurulan bağ korkuyla yer değiştirir ve bu toplumsal hafızada derin yaralar açar. Kültür hiçbir silahlı yapıya ait değildir. Hiçbir ideolojiye de ait değildir. Kültür halkındır ve halkın kültürü şiddetle temsil edilemez. Bir geleneği savunmak, onu bağırarak sahiplenmek değil, onu kirleten şeyden ayırmakla mümkündür. Bugün saç örgüsüne baktığımızda görmemiz gereken şey şudur. Orada anne eli vardır, sabır vardır, çocukluk vardır. Orada silah yoktur, orada nefret yoktur, orada terör yoktur. Ve hiçbir ideoloji insanlığın ortak hafızasını rehin alamaz. Ve şimdi soru şu, bundan sonra ne olacak? Kültürel semboller ya korunur ya da sessizce başkalarının eline bırakılır. Eğer biz anlamını bildiğimiz değerleri savunmazsak, onları kimlerin, hangi amaçla kullandığını da kontrol edemeyiz. Tarih bunun örnekleriyle doludur. Semboller boş bırakıldığında en yüksek sesle bağıranlar tarafından doldurulur. Gelecek silahlarla değil, hafızayla şekillenir. Bir toplum kültürünü kimin anlattığına bakarak değil, kültürünü kimden koruduğuna bakarak ayakta kalır. Saç örgüsü yarın da var olacak. Bir annenin kızını ördüğü saçta, bir düğünde, bir yaz gününde, bir hatırada. Ama onun neyi temsil edeceğine biz karar vereceğiz. Onu ya insanlığın ortak hafızasında tutacağız ya da başkalarının kirlettiği bir simge olarak izlemeye devam edeceğiz. Kültür savunulmazsa kaybolmaz. Daha kötüsü olur. Başkasının silahına dönüşür. Bu yüzden mesele bir saç örgüsü meselesi değil. Mesele, gelecekte çocuklarımıza hangi sembolleri miras bırakacağımız meselesidir. Ve bu karar bugün verilir.